Akşamlarında sizlerle birlikteyiz bugünkü beraberliğimizde. Hayatımıza şu veya bu şekilde hepimizin hayatına genci, yaşlısı, çocuğu demeden giren veya bizim o hayata, o alana girdiğimiz sosyal medya üzerinde duracağız. Özellikle ahlaki boyutu üzerinde durmak gibi bir niyetim var. Yani bir başlık atacak olursa programımıza sosyal medya ahlakı. Bununla birlikte sosyal medya algımız üzerinde biraz durmak istiyorum. Yani sosyal medyayı nasıl algılıyoruz, nasıl bakıyoruz, kendimizi orada nasıl tanımlıyoruz, hayatımızın neresinde yer alıyor, ne kadar etkiliyor bizi, tercihlerimizi, hayata bakışımızı, yaşantımızı. Sosyal medya illüzyonu diyebileceğimiz bir başlık ki yakın zamanda bununla alakalı bir yazı okumuştum. O belki doğrudan o yazıyı okuyarak da üzerinde değerlendirme yapmak gerekebilir. Diğer taraftan hani uzmanlarının sık sık konuştuğu bir şeyi biz yine yani konunun uzmanı olarak değil ama kendimizi içinde bulduğumuz için mesela sosyal medyanın insanı mutsuz etmesi veya insanı kendisini yetersiz hissettirmesi veya suçluluk duygusuna itmesi, bu konu üzerinde inşallah biraz durmak istiyorum. Tabii ahlakı deyince akla şu da geliyor, sosyal medya ilmi haline ihtiyacımız var mı? Bu daha önce dillendirilmişti. Bunu da inşallah yine bir başlık olarak zihnimizin bir kenarında tutmak niyetindeyim. Diğer taraftan o algımızla alakalı olarak mesela hani görmek mi istiyoruz, görünmek mi istiyoruz sosyal medyada, beğenmek mi istiyoruz, beğenilmek mi istiyoruz? Bu konu yine o sosyal medya algımızla alakalı. Bir de tabii farklı sosyal mecralar var. Bunların bir kısmında insanlar sahte hesaplar kullanıyorlar. Sahte hesaplar, sahte kimlikler. Kendisini önüne bir perde oluşturacak, maske oluşturacak bir şey üzerinden, yani gerçek kimliğiyle kendi bizatihi canlı, kimlikli, kişilikli, sorumluluk taşıyan, haysiyet taşıyan bir varlık olarak, bir insan olarak değil, sahte hesaplar, sahte kimlikler üzerinden orada var olma ve bunun üzerinden sosyal medyaya muhatap olma, bunun oluşturduğu kirlilik mi diyelim, artık adına ne dersek, bunun üzerinde biraz durmak istiyorum yine. Acaba fazla mı abartıyoruz? Yine yakın zamanda okuduğum bir haberde Türkiye'nin hani sosyal medya kullanımı açısından, özellikle Instagram içinde bu dünya birincisi olduğu ile alakalıydı. İşte ikinci Arjantin, üçüncü Brezilya, dördüncü Endonezya, beşinci Hindistan diye okumuştum. Neden bu kadar ilgi duyuyoruz? Ya bir yerlerdeki arayışımızı, eksikliğimizi veya kendimizi ifade etme biçimini orada mı buluyoruz? Bu mesela konuşmaya değer bir şey. Hayatımızda neden bu kadar yekün teşkil ediyor? Bir taraftan yine mahremiyetle alakalı sosyal medya kullanımı ve mahremiyet konusu insanı zaman zaman düşündürüyor gördüğümüz şeyler. Tabii bu arada biz aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bu yayını takip ediyorsunuz. Bu tabii şu soru, yani hep böyle bir problem veya eleştiri, kötü kullanım, suistimal, istismar konuşmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Nasıl kullanmalıyız? Madem böyle bir şey var, siz olmasanız da bu var olmaya devam ediyor. Ve orada rahatsız olacağımız pek çok şey yayında kullanılıyor, söyleniyor, paylaşılıyor. Bu videolar oluyor, sözler oluyor, fotoğraflar oluyor. Yani bütün şeyler, materyal orada ortalığa seriliyor deyim yerindeyse. Dolayısıyla nasıl kullanmalıyız, nasıl var olmalıyız? Bunun kendimiz başta olmak üzere doğru kullanımı
Ve o kirliliğin bir parçası olmadan, o kirlenmeden de kendimizi, yakınlarımızı muhafaza ederek nasıl yapabiliriz? Bu konuya mutlaka siz de zaman zaman eminim, yani sorumluluk sahibi insanlar olarak düşünmüşsünüzdür, kafa yormuşsunuzdur. Birlikte inşallah bunları düşünelim istiyorum. Tabii bütün bunları dediğim gibi yani bu konunun uzmanı olarak değil, kendimizi içinde bulunduğumuz ve yayın boyutuyla da bir parçası haline geldiğimiz yönüyle, cihetiyle konuşmak ve belki de bir farkındalık uyanmaya vesile olması boyutuyla inşallah konuşmak niyetindeyim. Böyle başlıkları, hatırıma gelen başlıkları, düşündüğüm başlıkları sizlerle paylaştım. Bir ara vereceğiz inşallah. Aradan sonra da az önce saydığım hususları dilim döndüğünce, aklıma geldiği kadarıyla inşallah bazı alıntılar da yaparak sizlerle birlikte konuşacağız. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir giriş başlangıç yapmıştık ve konu başlıklarımızı sizlerle paylaşmıştık. Ama yeni takip eden gerek radyodan gerek televizyondan veya sosyal medya hesaplarımızdan dostlarımız olabilir. Sosyal medya, algımız, ahlakı bu konuda bazı özellikle problem gibi görülen taraflar üzerinde durarak nasıl kullanmalıyızı birlikte düşünelim istedim. Tabii bu son yıllarda, son 10 yılda belki 20 yılı bulur mu bilmiyorum, bulmaz herhalde 20 yıl. Son yıllarda çok yoğun bir şekilde, hatta pandeminin de burada hiç yani sosyal medyayı düşünmeyen, mesafeli olan, bu özellikle online eğitimin veya iletişimin mecburi olarak başvurma sebebi pandemi sürecinde pek çok insan, yaşlısı genci, kendini orada buldu. Ve hayatımızın artık bir parçası, hatta bazılarımız için neredeyse ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ve böyle olunca tabii her bir yenilik hayatımıza bir şey katıyor veya bazı şeyleri alıp götürüyor. Bu anlamda olumlu şeyler katması, hayatımızı kirletmemesi, berbat etmemesi için her yerde olduğu gibi burada bazı temel sağlam, ayağımızı sağlam basmak ve sağlam değerlere sahip olmak icap ediyor. Çünkü artık bir tür var olma biçimi haline geldi. Yani sosyal medya algımız başlığında belki onu düşünebiliriz. Nedir sosyal medya? Bir kendini ifade etme ve var olma biçimi haline gelmiş durumda. Hatta bazılarımız için öylesine bir varlık alanı veya kendini tanımlama, ifade etme alanı haline geldi ki neredeyse hani gerçek hayat diyeceğim ama artık hani gerçek hayatın bir parçası olduğu için sosyal medya, o da tam yerini bulacak mı bilmiyorum. Sosyal medyasız hayat diyelim biz buna. Ona göre orada kendini var etme veya var olma, kendini ifade etmeye göre daha fazla ön plana çıkmış durumda. Yani gerçek hayatı diyelim biz yine, öyle ifade edeyim ama ne ifade etmek istediğimi herhalde anlamış olmalısınız. Gerçek hayatı yedeğini alıp sosyal medyada var olma, kendini orada ifade etme halini almış. Bir tür yer değiştirme gibi bir pozisyon söz konusu. Bu tabii önü alınabilir bir şey mi? Önü alınabilir bir şey değil. Yani fakat doğru kullanım, yani illa hani yok saymak, tamamen uzak kalmak pek mümkün görünmüyor. Pek çok kere mecbur kalıyoruz. Mesela bireysel olarak, ferdi olarak ben pek çok şeyi kullanmıyorum. Yani bugün yığınla insanların kullandığı mecraların bir kısmında mecburen var olma durumunda olduklarım hariç
hesabım yok mesela. Bir mesafe koymuş durumdayım. Mesela hiç Twitter hesabım olmadı, hiç Instagram hesabım yok. Facebook hesabım bir süre oldu. 1,5 yıl kadar. Orada hani güzel olduğunu düşündüğüm şeyleri paylaşma niyetiyle baktım ki çok fazla vaktim alıyor. Onu da işte dondurdum. Tamamen kapatılmıyor diye hatırlıyorum. YouTube'la ilişkim ve iletişim devam ediyor. WhatsApp'la hakeza öyle. Şimdi bu bir ölçü değil tabii, yani bu bireysel bir tercih. Ama her halükarda bunlar hayatımızda yerini alıyor. Ve bazılarımızın belki de mecburen orada olması gerekiyor. Bir vazife, bir sorumluluk gereği de burada bulunması gerekiyor. Keza şu anda yayınımızı sosyal medya hesaplarından takip eden dostlarımız vardır mutlaka. Böyle olunca da yani hayatın içinde var olan, bazılarının hayatının tam ortasında, bazılarımızın belki biraz kenarında, köşesinde de yer alsa, var olan her şeyin bizim hayat algımız, hayat değerlerimiz, dünya görüşümüz ve o değerlerle beraber yerini alması gerekiyor. Hani her yenilik beraberinde bizim istemediğimiz şeyleri de hayatımıza sokabiliyor çünkü. Yani orada bir rafineye, bir filtrelemeye deyim yerindeyse ihtiyacımız var. Bireysel olarak herkesin aynı değerlere sahip olduğunu belki bütünüyle söyleyemeyiz ama ortak temel insani, ahlaki, Müslümansa İslami değerleri taşıyan her insanın hani bunu yapması gerektiğini veya hatta yaptığını görüyoruz. Olması gereken şey bu. Şimdi burada özellikle bir ekranın, klavyenin arkasından oraya dahil olduğumuzda ve özellikle de sahte hesaplar ile birlikte yapılan değerlendirmeler, yorumlar vesaireler bir şeyin arkasına gizlenme ve orada herhangi bir sınır olmadan, herhangi bir ölçü olmadan, ahlaki, insani bir kriteri benimsemeden istediğini söyleme, istediğini yapabilme, tırnak içinde kullanıyorum, özgürlüğü görünüyor ya. Şimdi bu çok büyük bir şey oluşturuyor, bir kaos oluşturuyor, bir keşmekeş oluşturuyor ve bazılarını deyim yerindeyse, yine tırnak içinde kullanıyorum, suça, günaha davet edici bir şeye dönüşüyor. Yani ortam sanal olabilir ama günah gerçek. Şimdi bir ara eski Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamız vazifedeyken sosyal medya ilmihaline ihtiyacımız var gibi bu konunun önemine dair bir değerlendirme yapmıştı. Ve bu konudaki işte ölçüsüzlüklerimizi gerçek hayatta, yani yine o gerçek hayatın hangi anlamda kullandığımı ifade edeyim. Yani sosyal platformların dışında, sosyal medyasız bir hayatı kastediyorum. Hayatta herhangi bir şekilde söyleyemeyeceğiniz, yapamayacağınız, yaptığınızda, söylediğinizde bunun hukuki, ahlaki sonuçları olan şeyleri o perdenin, maskenin arkasına saklanarak yapabilme imkanı sanıyor ya, böyle ifade etmiştik. Bu işte pek çok insanın ayarsızca, ölçüsüzce hareket etmesine neden oldu ve işte burada yani bir şeyi kaçırıyor muyuz acaba biz? Yani birebir diyelim ki hakaret ettiğimiz, iftira attığımız, gıybetini yaptığımız, bunları da inşallah kısa kısa üzerine durmak istiyorum. Çok kıyıcı yorumlar yaptığımız, eleştiriyle hakaret arasında ince bir fark var biliyorsunuz. Bir de kıyıcılık var. Yani böyle son derece keskin, son derece köşeli, son derece ne deniyordu ona? Orantısız güç kullanımı deniyor ya.
orantısız şekilde, ölçüsüz şekilde yapılan değerlendirmeler, konuşmalar veya işte sataşmalar insanı tedirgin ediyor gerçekten. Ve çoğu kez hani inşallah mağduru olmamışızdır bunların. Çünkü bir insan bir konunun ne kadar rahatsız edici olduğunu, mesela bir insanın haysiyetiyle, onuruyla oynamanın ne anlama geldiğini başına gelmeden idrak etmeli. Yani başına gelmeden idrak etmeli veya bu konunun ehemmiyetine, önemine dair bir duyarlılığa sahip olmalı. Çünkü başına geldiğinde ne anlama geldiğini bizzat tecrübe etmek çok acı olabiliyor. İşte bu anlamda aslında oradaki o tırnak içinde özgür, kontrolsüz gibi görünen ortam, insanın içinde biriktirdiklerini, sakladıklarını veya görünen yüzünün arkasında farklı böyle bir ne diyelim kişilik, yani çift kişilik karakter gibi bir şeyi beraberinde getirdi veya var olan bir şeyin ortaya çıkmasına sebep oldu. Dediğim gibi normalde canlı olarak muhatap olduğunda yapamayacağı şeyleri bu kirli maskelerin arkasına saklanarak yapabilme durumu çok enteresan bir şey bu. Şimdi burada da işte insanın aslında insan olduğunu, sorumluluk sahibi olduğunu, muhatabının da insan ve bazı temel haklara sahip olduğunu, saygınlığını, insan onurunun orada da devam etmesi gerektiğini ve burada yapıp ettiği şeylerden sorumlu olduğunu, insani, ahlaki olarak sorumlu olduğunu ve Allah katında da sorumlu olduğunu. Yani bunun hesabının dünyada ne kadar soruluyor hukuki ayrı konu ama ahirette mutlaka buradan hesaba çekileceğini bilincinde olması gerekiyor kişinin. Yaparım, ederim. Nasıl olsa işte gerçek bir şey kullanmıyorum. Hukuki olarak hani bir hukuk süreci başladığında onlar da tespit edilebiliyor. Ama ne kadarı oluyor bu? Yani yüzde kaç bir oran, burada bir oran verilebilir mi? Gerçekten böyle bir oran var mı? Mesela hakarete uğrayan, gerçekten şikayet söz konusu olduğunda, diyelim ki maddi manevi tazminat talebinde bulunduğunda kazanabileceği şeyleri, insanların ne kadarı uğraşıyor bununla? Yani burada da hukuki olarak suç sayılan şeylerin bile takibatı, hukuki takibi, tahkikatı, soruşturması veya başvuru, bununla ilgili hak arama yüzde ne kadar bilemiyorum tabii. Yani çok olduğunu zannetmiyorum. Ama ben işin hukuk kısmında değil, daha ziyade ahlak kısmındayım. İşte bu anlamda sosyal medya ilmihali, özellikle o sorumluluk kısmı, normalde mesela bir insana iftira atmak, yani onun yapmadığı, onun söylemediği herhangi bir şeyi onunla beraber anmak, iftira atmak ne kadar büyük bir cürüm. Bunu sosyal medya üzerinden yapabileceğini düşünmek. Burada bir sorumluluk hissetmemek. Ne vahim bir şey. Veyahut da çeşitli başlıklar altında hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan birisinin arkasından onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmak. Gıybetin tanımı bu zaten. Onun dedikodusunu yapmak. Hani istişare gibi bir şey yok, birisi sana bir şey sormuş değil vesaire. Bunun adı gıybet. Mesela bu duyarlılığa sahip olan bir insan dahi söz konusu olan şey işte sosyal mecralarda gerçekleştirebiliyor bunu. Yani normalde gıybet, onun gıybet olduğunu bilen, belki de yüz yüze bir ortamda yapmayacağı bir şeyi pekala orada yapabiliyor. Veyahut da başkaca şeyler. Yani nasıl bir şey ki bizim ayarlarımızı bozuyor. Bizim ayarlarımızı bozuyor ve bize
şeytani bir şey alanı sunuyor, özgürlük alanı sunuyor. Bu özgürlüğü de bu tırnak içinde kullanıyorum. Hiçbir özgürlük bir başkasının hakkını ihlal etme, hakkı veya özgürlüğü tanımaz bize. Tabii özgürlük sadece başkasının özgürlük alanına girene kadar dilediğini yapmak da değildir. Genelde özgürlük böyle tanımlanıyor. Ama bu tanım bile doğru bir tanım değil. Çünkü insanın hem kendisine hem başkasına zarar verme hakkı söz konusu değil. Başkasına zarar veremeyeceği gibi kendisine de zarar veremez. Çünkü kendisi de kendisine emanettir. Dolayısıyla ne kendisine de başkasına herhangi bir şekilde maddi manevi zarar vermeyecek şekilde hareket etme sorumluluğudur aynı zamanda. Yani özgürlük aynı zamanda bir sorumluluktur, bir haktır. Bizim hakkımız olduğu kadar başkasının da hakkıdır. Kendimize hak olarak gördüğümüz şeyin başkası için de hak olduğunu düşünmediğimiz sürece bu özgürlük olmaktan çıkıyor zaten. Burada bizim hakkımıza girildiğinde feryat etmemizin de hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi diğer taraftan yani bu işin ahlak kısmı sosyal medya olmaksızın, hayatımıza girmeksizin hangi ahlaki duyarlılıklara, hasetten iftiraya, gıybetten dedikoduya, yalandan işte hakarete, yani akla gelebilecek bütün şeyleri düşünelim. Nasıl bunları yapma hakkımız yoksa, aynı şeyi sosyal mecralarda da aynı duyarlılığa sahip olmamız, yapamayacağımız şeyleri orada da yapamayacağımızı bilmemiz, yaptığımız zaman da mutlaka bunun hukuki kovuşturması, soruşturmasını bir kenara bırakıyorum. Ahlaki, dini sonuçlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Tekrarlamak gerekirse, ortam sanal olabilir. Ama yaptığımız hatalar, işlediğimiz suçlar günahın da sanal olmasını değil, günahın gerçek olmasının önüne geçmiyor. Sanal ortam, gerçek günah. Ortam sanal olabilir ama o zaten hayatın parçası haline gelmişse o da bir tür. Hani hayatın bir parçası olduğuna göre onun dışında sayamayız. Dışında sayamayacağımıza göre orada yaptığımız şeyden de sorumluyuz. Yani günah sadece birebir böyle işte etli, canlı, kanlı bir insana karşı değil, onu hedef alan herhangi bir biri, herhangi bir ferdi, insanı, onun işte diyelim onurunu, haysiyetini nerede insan hedef alırsa orada suç işlemiş oluyor, günah işlemiş oluyor ve bunun mutlaka karşılığı bu dünyada ne kadar alınır, ne kadar takibi yapılır ayrı bir konu. Allah katında bir karşılığı var ve Allah onun hesabını soracak. Bu meşhur müflis hadisi vardır. Müflis hadisi. Peygamberimiz müflisi sorar. Ashab-ı kiram işte malını mülkünü kaybetmiş kişidir diye cevap verince hayır der Hazreti Peygamber. Asıl müflis o kimse ki, şimdi bakın bunu sosyal medya açısından düşünelim diye söylüyorum. Bilenlerimiz mutlaka vardır bu hadisi. İşte namaz kılmıştır, zekatını vermiştir, ibadetlerini yerine getirmiştir. Bakın, ibadetlerini yerine getirmiştir. Ama öbür taraftan filancaya hakaret etmiştir, berikini yaralamıştır, onun hakkına girmiştir. Pek çok kul hakkına girmiştir. Ahirette bütün yaptıkları ortaya dökülür, sevapları, günahları ve işlediği günahlar, girdiği kul hakları, bunu bir kul hakkı çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor elbette. Onun oluşturduğu günahlar, yaptığı, işlediği o amelleri, ibadetlerin ortaya çıkardığı neticesi olan sevapları ortadan kaldırmış. Yani hak sahipleri sıraya dizilmiş, haklarını alıyorlar.
Ahirette nasıl alınacak hak? Onun işte sevap ve günah. Onun sevabından hak sahibine yükleniyor. Adamın işlediği bütün o ibadetlerden ortaya çıkan sevaplar bitiyor. Ama hala kul hakkına girdiği ve hak alacak insanlar var. Bu sefer onların günahları o insanın sırtına yükleniyor ve böylece kişi ibadet yapmış olmasına rağmen kul haklarına girdiği için, insan hak ihlali yaptığı için cehennemin yolunu tutuyor. İşte ona müflistir deniyor. Müflistindir diyor Peygamberimiz. O yüzden bir takım hayırlı ve güzel işler yapmış olmak bizi aldatmamalı. O yüzden yani kul hakkı dediğimiz şey sosyal mecralarda da, sanal ortamlarda da, sosyal medyada, yani farklı isimlerini tek tek saymaya gerek yok. Orada da aynıyla geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bunun adına sosyal medya ilmihali diyeceksek ki bence yani bilinçli olan için buna gerek yok. Çünkü bilinçli olan, şuurlu olan bir insan aynı sorumluluğun orada da geçerli olduğunu farkında olur ama bundan uzak olan insanların varlığı ayrı bir dikkat çekme ve başlık olarak böyle bir şey olması durumunda hani kendilerini düzeltirler mi bilmiyorum. Düzeltileceklerse, yani öyle bir ihtimal varsa ayrı bir başlık olarak öyle bir kenarda zihnimizde tutmamız gerekebilir. Bu anlamda kul hakkı kavramının hayatımıza giren her yeni mecrada devam ettiğini, yani şu diyelim ki sehpanın oluşturduğu alanda kul hakkı var, bunun dışında kontrolsüz bir ortam, kimliğini gizliyorsun, istediğini yapabilirsin denilemez. Böyle bir yaklaşım tarzı, böyle bir anlayış, algı ciddi bir problem oluşturuyor. Evet, şimdi bu konuyla alakalı sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var. Yani sosyal medyanın bizim üzerimizdeki etkisi ile alakalı. Sosyal medya illüzyonu diye ifade edilen bir şey. Hani ne kadar etkiliyor bizi veya biz orada nasıl var oluyoruz? Sosyal mecralarda nasıl tanımlıyoruz kendimizi? Mesela yaptığımız paylaşımlar gerçekten bizi tanımlıyor mu? Gerçek beni veya gerçek düşüncelerimizi mi paylaşıyoruz? Olmak istediğimiz gibi mi görünüyoruz? Yani olduğumuz gibi mi görünüyoruz? Olmak istediğimiz gibi mi görünüyoruz? Bir insan bizim profilimize, hesabımıza işte neyse tanımı baktığında gerçek bizi mi görüyor? Yoksa ikincil, benden farklı birisini mi görüyor? Yaptığım paylaşımlarla, fotoğraflarımla, işte cümlelerle, değerlendirmelerle, videolarla. Oradakiyle gerçek ben aynı mıyız? Mesela bunu kendimize bir soralım. Hani ideal olan, henüz ben o ideal olanı yapamıyorum ama olması gereken şey bu. Yani bu ideal olanı paylaşmak ayrı. Bunu parantez içine alıyorum. Yani şu anda en iyisini yapamıyorum ama en iyisi bu diye hepimiz, yani biz de konuştuklarımız mesela bu. Yani bir program yaparken sarf ettiğimiz cümleler her zaman yaptığımız şeyler olmuyor. Bunu zaman zaman da ifade ediyoruz. Doğrusu bu. Olması gereken bu. Ben dahil hepimizin böyle olması gerekiyor dediğimiz şeyler var. Bunu parantez içine alıyorum. Ama mış gibi yapmak, mış gibi bir insan olmak. Yani bunu bir sorgulayalım bence. Bunu bir sorgulayalım. Aksi takdirde bir şey oluyor, bir kimlik kargaşası ortaya çıkıyor. Ve iki karakterli insan tipi olmaya başlıyor. Bunun tabii travmatik veya işte psikolojik hani ileri boyutlarda problem durumları da oluyordur mutlaka. Dedim ya hani alanım böyle psikolojik rehberlik yapmak diye, alanım bu diye, uzmanlık alanımız bu değil ama
Yani olanlar mutlaka bunlarla ilgili değerlendirmeler. Nitekim sizlerle paylaşmak istediğim yazıda böyle bir şey var. Ama isterseniz bir ara verelim. Bölünmesin çünkü iki yazı var sizinle paylaşmak istediğim. O illüzyon dedik ya, yani orada gerek gördüğümüz şeyler, gerekse bizim paylaştığımız şeyler ne kadar gerçek, ne kadar doğru, ne kadar isabetli. Onunla ilgili bir yazı paylaşacağım ama ara verdikten sonra inşallah bölünmesin diye aradan sonra birlikte olacağız. Evet, programımızın son bölümündeyiz. İllüzyon kısmından biraz bahsetmek istiyorum ama ondan önce yani o başlığa da bir nevi hazırlık olsun. Bizim üzerimizdeki etkisi, hani sosyal medya insanları mesela yetersiz hissettiriyor kendisine, yetersiz hissettiriyor, suçlu hissettiriyor. Bu aslında hani gelişine ortaya çıkan bir şey değil. Bir parantez açayım yazıya geçmeden önce. Mesela dünyada farklı sektörler var. Bunlardan bir tanesi de kozmetik sektörü biliyorsunuz. İşte dünya çapında kaç milyar dolarlık bir sektör. Güzellik şeyleri vardı eskiden. Şimdi de var zannediyorum ama eskiden hani medya daha ziyade klasik medyaydı. Güzellik dergileri vardı mesela. Şimdi artık onun bütün şeyleri sosyal medyada da karşılığını buluyor. Zaten yazı onunla ilgili. Oradan diyelim ki bir genç onları okuduğunda kendisini mesela çirkin hisseder. Yani oradaki tanımlama sizi kendinize kötü hissettirir, yetersiz hissettirir. Yani eskiden dergiler üzerinden daha ziyade bu yapılıyordu. Şimdi her şeyle yapılıyor. Ve aralarda, sayfalarda reklamlar vardır. Bu reklamlarda işte reklamı yapılan ürünlere dikkat edin. Bir yazının hemen arkasından gelen reklam. Kendinizi kötü, çirkin hissettiniz ya. Hemen arkasından mesela şöyle bir dikkat çekici cümle. 10 yaş daha genç görünmek istemez misiniz? Yani bunu istemeyecek bir insan, erkek kadın fark etmez. Yoktur herhalde. Yani bana da sorulsa 10 yaş genç görünmek isterim. İnsanın fıtratında var çünkü bu. Zaten bu tür büyük şeyler, ciddi reklam ajansları falan öyle rastgele şeyler yapmazlar veya büyük firmalar bir dünya parayı rastgele sarf etmezler, harcamazlar. İnsanın bir yerini yakalıyor, bir damarını yakalıyor. Dikkat edin. Böyle başarılı oluyor zaten. Yani başarıyı tabii onların tanımladığı hedefe ulaşma açısından söylüyorum. O zaman onun ürettiği, filan markanın ürettiği işte kremi kullanacaksın. O kırışıklıkları kapatıyor ve 10 yaş daha genç görünüyorsun filan. Bu bir sektör. Ve önce elbette sizi kendinize çirkin hissettirecek ve güzelleşmek, erkekseniz yakışıklı görünmek isteyeceksiniz. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Onun ürününü satın alarak, onun tarif ettiği tarzda yaşayarak, onun tarif ettiği tarzda giyinerek. Mesela bunun giyim boyutu var. Farklı farklı boyutları var. Dolayısıyla şimdi bunun mağduru olmak, özellikle bir genci, özellikle diyorum hani yaşı itibarıyla daha meyyal olduğu için ama her yaşa hitap ediyor bu. Çok büyük bir handikapa dönüşüyor. İşte bununla ilgili bir yazı sosyal medya yetersizlik ve suçluluk hissettiriyor denilmiş. Uzman klinik psikolog Pembesel Özdemir'in değerlendirmeleri. Diyor ki mesela onaylanma psikolojik bir ihtiyaç. Yani her insan onaylanmak, beğenilmek, takdir görmek ister. Yani ben bunu istemiyorum diyecek insan yoktur. Fıtri bir şeydir bu. Ama onaylanma ihtiyacımızı nasıl gideriyoruz veya karşılıyoruz? Hani beğen, tıkla. Yani bu bütün neredeyse sosyal mecralarda olan bir şey. Diyor ki
onaylanma ve kabul görme bu ihtiyaçlara verebileceğimiz örnekler. Takım sosyal psikolojik ihtiyaçların giderilmesi açısından bu ihtiyaçlar tabii ki her bireyde farklılık gösterebilir. Dolayısıyla bu soruyu kendimize de yöneltmeyi önemsiyorum. Kişiler kendilerine sorabilir. Görünür olduğumda ne oluyor? Mesela görünür olduğumda ne oluyor? Bu soruyu gerçekten kendimize sormamız gerekiyor. Fotoğraflarım beğenildikçe ne hissediyorum? Bir fotoğrafınızı paylaşıyorsunuz. Beğeni sayısı arttıkça ne hissediyorsunuz? Veya kaç kişi beğendi diye bir günde kaç defa, kaç dakikada bir girip bakıyoruz mesela. Görünmediğimde ne oluyor? Göründüğümde ve beğenildiğimde ne hissediyorum? Görünmediğimde ne oluyor? Hangi düşünceler zihnimi işgal etmeye başlıyor? Bu soruları kendimize yönelttikçe görünür olma arzunuzun altındaki ihtiyaçları görmeye ve anlamaya yakınlaşabiliriz diyor. Ve burada eğer bir arıza varsa bu açıdan değerlendirmekte fayda var. Güzel görünme baskısı ve yetersizlik hissiyle alakalı diyor ki, bedenimizin zihnimizdeki temsilinin bedenimizi nasıl algıladığımızı gösterir. Kişinin algıladığı benlik emoji ile idealize ettiği benlik imgesi arasında fark açıldıkça, kişi gerçeklikten kopuk bir zeminde kendisini değerlendirmeye başlıyor. Gerçek benle sosyal medyadaki ben. Fark açıldıkça, makas açıldıkça o zaman işte gerçeklikten kopmaya başlıyor. Güzel görünme baskısı kişinin yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hissetmesine yol açabiliyor. Bu duyguları yoğun bir şekilde ve uzun bir süre maruz kalmakta birçok psikiyatrik hastalığı tetikleyebiliyor diyor. Bunu da düşünmek gerekiyor. Yani kendimiz açımızdan, sevdiklerimiz, çocuklarımız açısından mesela düşünmek gerekiyor. Konuşmak ve bu tehlikelere aslında dikkat çekmek gerekiyor. Yani şunu yapma, bunu etme, oraya girme, buraya girmeyle bu iş çözülmüyor biliyorsunuz artık bugün. Yasak koyarak değil, sınır koyarak değerlerimizi muhafaza edebiliriz. Yani sınır, en başta sınır ve bu sınırın mantığının ne olduğunu çocuklarımıza, sevdiklerimize, yakınlarımıza veya işte sorumluluk hissettiğimiz insanlara, illa çocuğumuz, eşimiz, dostumuz olması gerekmiyor. Bunları mantıklı, tutarlı ve ikna edici olabildiğince şekilde izah etmek gerekiyor. Mesela bu paylaşımların içerisinde yani en temel şey olarak, hassasiyet olarak söylenmesine rağmen mesela küçük yaşta çocuğunu paylaşıyor bir insan, resmini paylaşıyor filan. Bunların nelere mal olabileceği bugün artık hemen herkesin anlayabileceği bir şey olmasına rağmen bu hatalar yapılıyor mesela. Bir başka şey, sürekli görünürlüğümüz bedenimiz üzerinden bir onay ve kabul görme, kendimizle yabancılaşmaya yol açıyor diyor. Yani mesela şu çok basit bir şey gibi görünüyor ama çok önemli bir zihinsel arka planı var. Nasıl görünüyorum ile nasılım arasındaki fark. Nasılım, nasıl görünüyorum? Şimdi nasıl görünüyorum? Yani görselliğin artık her şeye hakim olduğu bir çağdayız. Görselliğin imparatorluğu adeta kurulmuş. Yani ne olduğumuz değil, nasıl olduğumuz değil. Nasıl göründüğümüz, nasıl olduğumuzdan, ne olduğumuzdan daha önemli hale gelmiş. Her şeyi görüntüye indirgediğimizde o zaman ben neredeyim, ben kimim? Nasıl yani görüntüye bu kadar ehemmiyet verildiğinde insan kendisini nasıl geliştirecek, duygularını, yeteneklerini, kendini birikimini nasıl artıracak mesela? Bilgi ve becerisini, yani bilgi ve beceri sahibi olmakla bilgi ve beceri sahibi imiş gibi görünmek. Seçeneklerinden ikincisini tercih ediyorsa insanlar, ne büyük bir problemle karşı karşıyayız. Evet, çünkü yani bu durum sağlıklı ilişki kurmayı engelledikten sonra, çünkü görüntüyü temel olarak kendimizi değerlendirdikçe sanki sadece görüntümüzden ve bedenimizden ibaretmişiz gibi algılamaya başlıyoruz. Yani insan kendisini böyle algılamaya başlıyor yani.
Ben kimim? Göründüğümden ibaretim. Yani kalıbımızla kendimiz arasında bir tercih yaptığımızda kendimizi değil, kalıbımızı tercih ediyoruz. Evet, bu ne kadar yani insanı sığlığa, basitliğe sevk ediyor. Bu sefer duygular ve düşünceler başka birçok faktörde anlamını yitiriyor gibi oluyor. Dolayısıyla bu onaylanma ihtiyacımıza daha detaylı bakmayı önemsiyorum. Onaylanmak sadece görünür olmakla mı ilişkili, yoksa bu olay sadece bir de dış dünyadaki kişilerin onayıyla mı mümkün olmalı? Biz kendimizi ne kadar onaylıyoruz? Biz kendimizi olduğumuz haliyle ne kadar kabul edebiliyoruz? Ya da ne kadar kendimiz olmaya izin veriyoruz? Bunu da kendimize sormayı önemsiyorum diyor. Yani kendimizi, bu da önemli bir şey yani. Ne kadar olduğumuz gibi kabulleniyoruz. Yani bunu kabullenip kabullenmemek zaten kendimizi nasıl ifade ettiğimizle doğrudan alakalı bir şey. Bu işte kendini mutsuz hissettirmesiyle alakalı olarak yaptığı değerlendirmeyi de paylaşayım. Değişim kişileri tek tip bir güzelliğe, tek ideal bir bedene yoğunlaştırıyor. Sosyal medyada dayatılan o tek tipleşmiş, kusursuzlaştırılmış ve idealize edilmiş bedenler, gerçeklikten uzak bir zeminde güzellik olgusunun ele alınmasına sebep oluyor. Bu tabii mesela estetik cerrahi düne göre çok daha fazla popüler hale gelmiş. Herhangi bir meşru gerekçesi olmadan, yani bir sağlık problemi olmadığı halde vücudunu daha kendince estetik hale getirmek için insanlar rahatlıkla dünyanın parasını vererek bıçak altına yatıyorlar. Yani sağlık olarak herhangi bir rahatsızlık tanımına girmediği halde sırf kendince daha güzel görünmek için yapılıyor bu. Bunu da, mesela bunun fıkhi boyutunu araştırmayı size bırakıyorum. Sürekli fit olmak, güzel veya yakışıklı görünmek vurgulanıyor. Bunun sonucunda kişi kendi bedeninden hoşnut olmamaya başlıyor. Bedenine yönelik duyduğu memnuniyetsizlik kişinin beden algısına dönüşüyor. Sosyal medyada görerek idealize ettiği beden ve zihinsel temsilinde algıladığı beden arasında olan mesafe açıldıkça kişi dış görünüşünü beğenmemeye başlıyor. Makas açıldıkça problem de yoğunlaşıyor. Dış görünüşüne yönelttiği bu hoşnutsuzluk zamanla kişinin kendisine olan güvenini ve değerini etkilemeye başlıyor. Kendi bedeninde memnun olmadıkça mutsuz hissetmeye başlıyordu ve bunun gitgide, yani hani böyle deyince sadece yani ilk planda kadınlar akla geliyor ama erkeklerde de bu kaygı gitgide artmaya başladı diye tabii uzunca bir yazı, ben ilgili kısımlarını sizlerle paylaştım. Bunları yeniden bir düşünmek gerekiyor. Şimdi bununla birlikte özellikle bu yetersizlik, mutsuzluk hissetmesi, görsellik, beden üzerinden kendini tanımlama ile birlikte bir de illüzyon kısmı dedik ya, özellikle illüzyon. Yani paylaşılan fotoğraflara vesaireye bakın. Mesela mutsuz da olabilir bir insan. Hayatın akışı içerisinde canının sıkkın olduğu, moralinin bozuk olduğu, üzüntü yaşadığı, ne bileyim kederli olduğu zamanlar olabilir. Hatta bazen bunu daha yoğun hissedebilir bir insan. Fakat hani bizi tam olarak ne kadar, yani kendimizi tam olarak nasıl yansıttığımıza baktığımızda daha ziyade işte gülücüklü, mutlu pozlar, bazen böyle sofra başında çekilen fotoğrafların paylaşılması. Yani oradaki benle gerçek ben aynı mıyız yani? Burada da bir makas açılması var mı? Yani insan hep mutlu mu yani? Her zaman böyle canının istediği şeyleri mi yapıyor mesela? Veya başkalarını öyle gördükçe biz kendimizi nasıl hissediyoruz? Tam da bununla alakalı bir yazı bu da. Medya, sosyal medyada suyun altında kalan kısımlar da ekranda gözükse inanın kimse moralini falan bozmaz. Yani bir önceki yazıyla beraber düşünelim bunu. Kendini işte suçlu hissetmek, ne bileyim kötü hissetmesi, yetersiz hissetmesi vesaire.
Buna ne deniyor idi? Evet. Şimdi ördek sendromu, ona bakıyorum. Ördek sendromu deniyormuş buna. Yani ilk defa duyanlar için. Eğitimci yazar Salih Uyan'dan bir yazı bu da. Diyor ki, bir çift düşünün. Evden çıkıp sinemaya gidiyorlar. Adam karısına geç hazırlandığı için kızıyor. Asansörde tartışarak iniyorlar. Yolda trafik sıkışıyor. Adam bir yandan kendisini sıkıştıran araçlara bağırıp çağırıyor. Bir yandan da genç kalmalarına sebep olan karısına saydırıyor. Park yeri bulamayıp bir 10 dakikada öyle dolanıyorlar ve tam bir sinir harbi yaşıyorlar. Film de hoşlarına gitmiyor. Çıkışta bu sefer kadın kötü bir film seçtiği için eşini suçluyor. Tartışarak eve dönüyorlar. Olay bu. Şimdi gelelim sosyal medyaya. Siz bu çiftin arkadaşı olduğunuzu düşünün. Evinizde pijamalarla huzur içinde oturuyorsunuz. Bu arada Instagram'a arkadaşınızın fotoğrafı düşüyor. 2 tane gülümseyen yüz. Kucakta kocaman bir patlamış mısır paketi, arka planda filmin afişi. Fotoğrafın altında şöyle yazıyor. Harika bir bahar akşamı, enfes bir film, patlamış mısır ve eşim. Cümlenin sonunda bir de kalp var. Moraliniz bozuluyor. Ben evde atletle oturuyorum, millet nasıl da eğleniyor diye canınızı sıkıyorsunuz. İşte sosyal medyanın illüzyonu bu, diyor yazar. Herkes ucu bucağı olmayan bir podyumda habire poz veriyor. Bu ifadeyi beğendim. Seyirciler de bu büyük kıyaslama oyununa habire özeniyor. Sosyal medyada mutlu görünmek için harcanan çok büyük bir gayret var. Ama ekranda bu gayret gözükmüyor. Stanford Üniversitesi'nde konuyla ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar işte bu durumlar için bir kavram geliştirmişler. Ördek sendromu. Ördek sendromu deniyormuş dedim ya. Ördekler niye ördek sendromu diyorlarmış biliyor musunuz? Bir şeyi var yani mantığı var. Gölün üzerinde hiçbir çaba sarf etmiyormuş gibi rahat ve dingin bir şekilde süzülürler. Gölün altında kalan ayakları bir makine gibi çalışır ve biliyorsunuz ayakları perdelidir. Ama dışarıdan bakınca hiç belli olmaz. Yani hiçbir gayret sarf etmiyormuş gibi böyle süzülürler suyun üzerinde, gölün üzerinde. Sosyal medyada suyun altında kalan kısımlar da ekranda gözükse inanın kimsenin morali falan bozulmaz diyor. Yani buna dikkat çekiyor. O yüzden oradaki hayatlar gerçek hayat mı sorusu ister istemez veya gerçek biz mi sorusu ister istemez anlamlı hale geliyor. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağım. Bir de mahremiyet konusu söz konusu. Sosyal medya ve mahremiyet. Yani son zamanlarda mahremiyetle alakalı ciddi sıkıntılarımız var ama bunun sosyal medyaya taşınmış olması çok ilginç geliyor bana. Yani diyelim ki bir insan, yani şurası benim evim, değil mi? Özel alanım yani. Buraya benim dışımda, benim istemediğim, izin vermediğim hiç kimse girmez. İken ben kendi rızamla evin içinde çocuklarımla ilgili yani neredeyse en mahrem diyebileceğimiz hallerimizi, durumlarımızı hani kendi rızamızla paylaşıyoruz. Yani bunu ben anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Bir de sürekli bu herhalde hani beğeni toplamak, onu takipçilerin sayısını artırmak, insanların ilgi duyacağı şeyleri ama fütursuzca. Hani oranın şeyi de o, yani rating, yani para birimi de deyim yerindeyse o. Takipçi sayısını artırmak, tıklanma, beğenilme sayısını artırmak, böylelikle de bunun üzerinden bir şey devşiriliyor. Bunun tabii ekonomik boyutu da var. Amacım o kısmıyla ilgilenmek değil.
kendisini paylaşıyor, işini paylaşıyor, çocuğunu yani bu kadar afişe, bu kadar böyle hiçbir şey tanımadan adeta hani dört duvarı kaldırılmış bir hayat yaşamak. O zaman mahremiyetin sınırı ne? Yani biz kalkıp şu ülkede burası da benim yatak odam diyerek gösteriyorsa bu ne acayip bir şey ya. Hadi o gösterdi. İşin ilginç tarafı binlerce insan da onu izleyip takip ediyorsa. Bunun adını ne koymak lazım yani? Mahremiyet nerede başlayıp nerede bitiyor? Yani şuradan ötesi artık benim özel alanım diyeceğimiz sınır neresi kaldı diye insan. O yüzden bu konuda özellikle hani prim vermemek çok önemli. Ben yapmıyorum tamam ama yapanı izliyorsak, takip ediyorsak ona prim kazandırmış oluyoruz. Yani eleştirdiğimiz şeyi kendimizin yapmayacağı, yakınlarımızın yapmayacağı, tanıdıklarımızın gördüğümüzde rahatsız olacağımız şeyi bir başkası yaptığında ona prim vermek anlamına gelecek. Takip, beğenme, izleme hali devam ediyorsa aslında biz kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz demektir. Çünkü buradan besleniyorlar. Dolayısıyla bu mahremiyet konusunu da zihnimizin bir kenarında tutmak gerekir. Nasıl kullanmalı? Bu zaten pek çoğumuzun temel hani değerleri veya teknik olarak nasıl kullanmamız gerektiğine dair ne kadar uyguladığımızı tam bilemiyorum ama ben dahil. Bilgi olarak farkında olduğumuz, bildiğimiz şeylerdir. Nasıl kullanmalıyız? Yani bu mahremiyete dikkat ederek kendi onurumuzu, başkalarının onurunu muhafaza ederek, ne bileyim eleştirmekle hakaret arasındaki ince o çizgiye dikkat ederek, insanların diyelim ki inancını, etnik kökenini vesairesini asıl alarak değil, insani yönünü ön plana çıkarak, yani faydalı gördüğümüz, gerçekten insani, ahlaki bir yarar söz konusu olan, insanlara bir şey katacak olan şeyleri paylaşmak, insanların görmesinden, okumasından, düşünmesinden, hangi şeyde olursa olsun, düşüncede olursa olsun bir fayda mülahaza edeceğimiz şeyler. Yani bunlarla kendi hayatımı, tabii böyle söyleyince herkes aynı dünya görüşüne sahip olmadığı için ben bunu faydalı buluyorum diyebilir ama burada işte hani ayrışmalar başlıyor. Herkes aynı ortak değerlere sahip olmadığı için ama olabildiğince yani ortak insani ahlaki değerler gibi böyle biraz klişeleşmiş ve yuvarlak bir ifade olmakla birlikte bunlara riayet etmek, ben muhatap olduğumda rahatsız olduğum şeyi başkasına sunmamak, kendi başıma gelmesini istemedim. Çok temel bir şeydir biliyorsunuz. Nebevi bir düsturdur. Başkasının sana yapmasını istemediğin şeyi sen başkasına yapma. Bu temel prensibi esas alarak hayatı besleyecek, insanlığımızı besleyecek, inancımızı, değerlerimizi besleyecek, yüksek ahlaki değerleri yüceltecek, fark ettirecek ve şu veya bu şekilde hayatımızda varsa daha da kökleştirecek, zayıfsa güçlendirecek, yoksa onu dahi edecek şeyleri çoğaltmaya, sağlamlaştırmaya, yüceltmeye dönük bir kullanım. Herhalde her sorumluluk sahibi insanın üzerine düşen bir vazife gibi görünüyor. Bu niyetlerle, bu temenniyle, bu duayla tamamlamış olalım. İnşallah haftaya farklı bir konuyla, farklı bir paylaşımla karşınızda olmak niyetiyle, duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.